Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. Instagram'da viral olan modellerden çok fazla istek geldi. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Hem çok kolay hem çok farklı bir model arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle çok fazla istek olursa, 1000 tane beğeni gelirse bunu baştan sona yelek örebilirim. Harika bir model. Bana gelen resimde de yelek örülmüştü. Muntazam örmüştü ören kişi. Böyle siparişte vermek isterseniz o sayfayı bulabilirim arkadaşlar. Kiminse bilmiyorum ama bulup siparişinizi iletebilirim verdiğinizi. O kadar ki güzel örmüştü bayan. Evet, ben bana gelen resimlerde genelde angora iple örülmüştü arkadaşlar. Ben fikir olsun diye normal örgü ipiyle de deneyeceğim. Sizinle birlikte angora ile öreceğim. 3 numara şiş kullanacağım. Modelimizden bahsedeyim. İki ters iki düz şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Modelimiz aralarda desen var. Bildiğimiz karnabahar modeli ama farklı şekilde örülmüş arkadaşlar. Lastik örgüde iki ters iki düz şeklinde, yani ön tarafta iki ters, arka tarafta da iki düz şeklinde örülmüş. Model, başlarsanız siz 10 ilmek ve katları artı 7 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başa ve son anda birer ilmek koyacağım arkadaşlar. Yani sizinle birlikte kaç ilmek başlayalım? 2 desen için 29 ilmek atarak başlayacağız inşallah. Evet, hazırsanız şöyle beraber başlayalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi de kenara alayım. 2 desen için 29 ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 29 tane ilmek attım. Şöyle çevirdim. Lastik örgüsü de iki ters iki düz şeklindeydi modelin. O yüzden sizinle birlikte e, böyle tam öğrenmeniz adına iki ters iki düz şeklinde lastik öreceğim. İlk başlangıç sıramız arka yüz biliyorsunuz. O yüzden düz örerek ilerliyorum. Ön tarafta iki ters görüntüsü olsun diye düz örerek ilerleyelim. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Dediğim gibi iki ters iki düz sırayla lastik öreceğiz. O yüzden bakın birinci sıra tersimiz oluşmuş. Şimdi ikinci sıranın oluşması için de ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırayı da ters örüyorum. Yani ikinci ters sırasını örmüş olacağım. Bu şekilde ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Ön yüzde iki sıra ters oluştu. Şimdi bunun üzerine iki sırada düz örülmesi lazım. O yüzden çeviriyorum. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada da iki sıra düz oluştu. Bunun üzerine iki sıra ters olması lazım. O yüzden bu sırayı da ters örüyorum. Evet, ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim, ön yüzdeyim. Ön yüzde de bir sıra düz oldu ama ön yüzde düz kısımda kolay sayamazsınız. O yüzden arka yüze bakarsınız, ters sırası bir sıra. İkinci sıranın arkada ters oluşması için ön yüzden de ikinci sıra düzün oluşması için düz olarak örüyoruz. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur, kusuruma bakmayın. Evet, bu sırayı da düz örerek tamamlayalım. İpim, başlangıç ipim bu taraftaysa, sol taraftaysa ön yüzdeyim arkadaşlar. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. İkinci sıra düzümü tamamladım. Buradaki ters sıralarında gördüğünüz gibi iki sıra olmuş. Ters sıraların üstüne iki sıra düz olması lazım. O yüzden bu sırayı da düz örerek ilerliyorum. Evet, ön yüzden düz, arka yüzden de ters örelim arkadaşlar. Çok uzatmayayım. İki sırada ön yüzden ters görüntüsü olacak. Arka yüzden de düz. Şimdi düz örelim. Arka yüzden de, pardon, ön yüzden de ters örelim.
Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ön yüzdeyim, ipim sol tarafta. 2 sıra ters görüntüsü var. 2 sıra düz, 2 sıra ters görüntüsü. Arka yüzden de 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz görüntüsü var. Şimdi ne yapacağız? Çeviriyoruz arkadaşlar. Desenimize ön yüzden başlayacağız. O yüzden şimdi arka sıraya geçtik. Ön yüzü bitirdik. Düzün üzerine, 2 sıra düzün üzerine ters görüntüsü olması lazım. O yüzden bu sırayı ters örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sırayı tamamladım. Arka yüzde, ön yüzdeyim. Düzün ikinci sırası. Artık desenimize başlayalım. Siz bu lastik örgüyü 3 böyle bu ters sıralarını 3 ya da 4 yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla da yapabilirsiniz. Size kalmış. Yelek örerken. Evet, desenin birinci sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum çünkü burada düz örmem lazım. Arka yüzde de ters oluşsun diye. İkinci sıra ters oluşsun diye. Kenar ilmekten sonra 7 ilmek örüyorum. 1, düz örerek ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Kenar ilmekle birlikte 8 ilmek örmüş olduk. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Üçüncüyü doladım, bir düz ördüm. Dördüncüyü doladım. 4 tane doladıktan sonra 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi yine desen yapıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım. 7 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelin birinci sırasını tamamlamış oldum. Birinci sırası hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle buradaki iki ters iki düz görüntüsü modeli etkilemiyor. Aynı denk düşüyor. Hiç kafanız karışmayacak. Dikkatli izleyin. İkinci sıradasındayız. Bakın 2 sıra ters görüntüsü olmuş. Bu sırada düz örmemiz lazım. Bu ara 7 desenlerimiz. Evet. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ikinci sırasında arka yüzdeyiz. Sırayla bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Modelin ikinci sırası hep aynı şekilde denk gelecek. Bütün ilmeklerimizi ikinci sırada artırdığımız ilmekler de dahil hepsini sırayla düz örüyoruz. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, modelin ikinci sırasını düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelin üçüncü sırasındayım. Gördüğünüz gibi bir sıra ters oluşmuş. Bu ara desenlerim 7 ilmekte. Şimdi ikinci sıra tersini örmem lazım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm. Kenar ilmekle birlikte 7 tane oldu. Evet, modelin 3. sırası. Hep bu şekilde öreceksiniz. Hep bu şekilde denk gelecek. 7 ilmekten sonra sıradaki bakın. Bir ters ilmek var, bir de alttaki artırdığım ilmek var. İkisini bir ters örüyorum. Alttaki artırdığım ilmek ve öncesinde bir ters ilmek var. Eğer ki buradaki sayılar farklıysa buradan anlarsınız. Bir sonraki ilmek artırdığımız ilmek olacak. İkisini bir ters olarak ördüm. 4 tane artırma yapmış olduk. O artırmaları dengelemek için 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Burada desenimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Sıradaki bakın artırdığım ilmek ve bir sonraki ilmeği ikisini bir ipimi ön alıp ters olarak örüyorum. 5 tane düz ördükten sonra 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördük. Şimdi 5 tane de ters örüyorum. Modelin 3. sırası dediğim gibi 2, 3, 4, 5. Karşımda
Bir ilmek var. Bir sonraki de artırdığım ilmek. Bir alt sırada artırdığım ilmek. İkisini bir ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Desenin üzeri, o yüzden 5 ilmeğimi sırayla düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmekten sonra bir alttaki artırdığım ilmek ve bir sonraki ters ilmeğimi ikisini bir ters örüyorum. 5 tane ters. 1 2 3 4 5, pardon, 6 ters. Kenar ilmeği de düz örüyorum. Evet, burası kenar olduğunu unutmuşum. Bu şekilde modelin 3. sırasını tamamladık. Model toplamda 4 sıradan oluşuyor. Çevirdim, 4. sırasındayız. Bu sırada da arka yüzde eksiltme yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, ön yüzde 2 ters oluşmuş. Burada da 2 düz oluşmuş. Ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Kenar ilmekten sonra 6 ilmek ördük. Yani toplamda 7 ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 4. sırası. Sonra 3 tane ters örüyorum. Arka yüzdeyiz. 1 2 3 ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 5 tane ters. 1 2 3 4 5. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Desenin üzeri 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Ters örerek ilerliyorum. 6 tane ters. 3 4 5 6 7. kenar ilmeğimi düz örüp bir desenimi tamamladım. 4. sırayı tamamladık. Şöyle çevirdik. Ön yüzdeyiz. Evet. Bir desen daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, desenin 1. sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bakın, aynı yere denk geldi. Bir sıra düz var karşımızda. Şimdi 2. sıra düzü giderken desenimizi yapacağız. Birinci desenin 1. sırasında ne yaptıysak aynı işlem. Aynı yer denk geliyor. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. 7 tane düz kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra bir doladım, bir düz ördüm. İkinciyi doladım, düz ördüm. Üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım, 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, ikinci düz ördüm. Bir doladım, yani üçüncüyü doladım, düz ördüm. Dördüncüyü doladım. 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelin 1. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim, arka yüzeyim modelin 2. sırası. Bu ara gördüğünüz gibi 2 ters oluşmuş. Düz örmem lazım. Modelin 2. sırasında da hatırladıysanız bütün ilmeklerimizi sırayla düz örmüştük. Evet, 2. sırasında hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi sırayla düz örüyoruz. Artırdığımız ilmekler de düz. Sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek modelin 2. sırasını tamamladım. Çevirdim. Modelin 3. sırası. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bir sıra tersim var karşımda. Demek ki bu sırayı da ters öreceğim. Kenar ilmekten sonra ters örerek ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm.
Kenar ilmekle birlikte 7 ilmek ördük. Karşımda bir ters ilmek, bir de bir alttaki artırdığım ilmek var. İpimi kendime doğru alıp bu 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Ön yüzdeyiz. Desenimizin üzerine düz örüyoruz. 3. sırada. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzden sonra karşında bir alttaki artırdığım ilmek ve sonrasında bir ters ilmeğim var. İkisini bir ters örüyorum. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, sıradaki 2 ters ilmeğimi, 2 ilmeğimi ters örüyorum. İkisini birlikte. 5 tane düz. Desen üzeri düz. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Artırdığım ilmek ve sonraki ters ilmek. Ters örerek ilerliyorum. 6 tane ters. 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelin 3. sırasını tamamlamış oldum. Desenimizin üzerinde arkadaşlar ön yüzde 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters diye ilerliyor. Dikkat ettiyseniz o şekilde ilerliyor. Ara desenlerimizde 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz o şekilde ilerliyor. Çevirdim, modelin 4. sırası, son sırasındayız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, bakın. Ön yüzde 2 ters oluşmuş. Arka yüzde de 2 düz oluşmuş. Demek ki ters öreceğim. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ördüm. Kenar ilmekten sonra 6 ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Ve desenin üzeri ön yüzde düz görüntüsü olsun diye zaten ters örüyoruz. 3 tane ters. İpi kendime doğru aldığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters. 5 tane düz, pardon, 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. 3 tane ters. 1, 2, 3 desenin üzeri. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters. 6 tane kenar ilmek, kenar olduğu için 6 tane ters. 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelin 4. sırasını tamamlamış olduk. Çevirdik. Ön yüzde 3. desen sırasının desenin 1. sırasındayız artık. 2 desen yaptık. Böyle modelimiz gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel arkadaşlar. Muhteşem bir model. Yakayı da bebe yaka yapmıştı. Şöyle yuvarlak şekilde yapmıştı. Çok hoş, çok güzel. Kayınvalidem de bana örmüştü o şekilde yaka. Çok beğendim. Böyle angora iple bu şekilde durdu. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben normal ince örgü ipiyle de ördüm. Koyu bejle. Bu şekilde, ama angorası muhteşem oluyor arkadaşlar. Ben örgü ipiyle pek beğenmedim. Böyle hafif tüylü iplerle de yapabilirsiniz ama angora muhteşem oluyor. Böyle. Eğer ki yelek örerseniz arkadaşlar, başta 7 ilmek, sonda 7 ilmek, birer ilmek fazla ördük ama bu yaka kısmı, kenar bant kısmını 10 ilmek yapabilirsiniz. O şekilde ayarlarsınız. Ya da bu 7 ilmeği 9 ilmeği de çıkartabilirsiniz. Çok böyle sıkı derseniz 2 desen arası 9'a da çıkarabilirsiniz. Size kalmış. Böyle. Arka yüzde bu şekilde. Hep aynı şekilde denk düşüyor arkadaşlar. Desenler karıştırmasın. Böyle 2 ters 2 düz. Desenlerimizde 3 düz 1 ters, 3 düz 1 de ters olarak devam ediyor. Böyle, inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Profil resmimi değiştirdim. Kendimi koydum profil resmi olarak.
takip ederseniz çok mutlu olurum. Facebook'tan da Ören Hanım adında, Instagram'dan da Ören Hanım Emine adında YouTube kanalım var biliyorsunuz. O yüzden biliyorsunuz, kanalım diyorum, Instagram hesabım var. Böyle sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.